Kendisi 23 Ocak 1967 yılında Almanya Hamburg'da doğdu. İlk öğrenimini Hamburg Sandburgschule ve son sınıfını Üsküdar İcadiye İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini Üsküdar Kız Lisesi'nde tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi. Master eğitimini ve tezini 1998-99 yılında Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde tamamladı. 1989'dan itibaren Devlet Arşivleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Osmanlı-Ermeni ilişkileri belge ve kataloglarını hazırlayan özel grubun üyesi olarak ve değişik fonlarda çalışmak suretiyle görev yaptı. Yanı sıra 1992'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve yakın dönem Türk siyasi tarihi kapsamında Celal Bayar Arşivinde arşiv uzmanı olarak çalıştı ve araştırmalar yaptı. 2006'dan itibaren Marmara Üniversitesi bünyesindeki çeşitli fakültelerde Türk devrim tarihi dersleri verdi. Marmara Üniversitesi tarafından 2007 yılında düzenlenen Türk kültürü temalı uluslararası sempozyuma ve 2013'te yapılan 2. Turgut Reis Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumuna bildirileriyle katıldı. Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, Tarihçi Kitabevi Yayınları 2010, kitabını yazan yazarlardan biridir. Halen Osmanlı paleografyası uzmanı ve eski vakıflar hukuku uzmanı olarak adli ve teknik konularda çalışmaktadır. 2017'den beri birçok konferansında sunum yaptığı Ön Türk Akademisi'nin bir üyesi olarak tarih araştırmalarına devam etmektedir. Tarihçi, Asya'dan Avrupa'ya yayılan Halklarda Kök Saka adı isimli bir çalışması vardır ve şimdi alkışlarınızla bütün bu çalışmaları yapan hocamız Sayın Sibel Zeren'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Şey aldınız mı? Ha, tamam. Bu sunumu yapma olanağını tanıyanlara evet, Asya'dan Avrupa'ya göç eden halklarda Kök Saka adı. Bu çalışma İtalya Bologna Üniversitesi öğretim üyelerince yapılan Saka etnonimi üzerindeki bir çalışmayı temel alarak kendi katkılarımla da oluşturulmuştur. Bizzat ben Bologna Üniversitesi'nde bu araştırmayı yapanlarla irtibata geçtim ve onlar bana dediler ki evet, bunu temel alarak bilgiler ilginçtir. Lütfen siz de bunu insanlarınızla paylaşın, halkınıza, öğrencilerinize anlatınız. Evet. Subarlar partlar. Burada duyacaklarınız zannederim Montehano'nun videosunda anlatılanlara ve biraz da Çilenay Hanım'ın anlattıklarına da destekleyecek mahiyette bilgiler var. Atalar, insan atalarımız eski çağlarda bilinen dünyanın sular altında kaldığı ve az sayıda insan ve hayvanın hayatta kalabildiği bir sel felaketinden bahsediyor. Din kitapları da tufan adıyla geçiyor, bunu biliyoruz. Ve son buzul çağının ardından M.Ö. 9. binde buzların hızla erimesiyle dünyadaki çanak çukur bölgelerin sularla kaplandığını da biliyoruz. Ve burada kastedilen, bilinen yerin Mezopotamya havzası olduğu yönünde düşünceler bulunmakta. Bu bölgede yerleşik olan insanlar ve hayvanlar her yöne, özellikle de yüksek yerlere doğru kaçıyorlar. Fırat ve Dicle'den kuzeye doğru olan topraklar M.Ö. 4. binden 673 yılına kadar Proto-Türk olan Subarların topraklarıydı. Saspir, Sapiryans, Sapir, Sabir, Sabar, Suvar, Sibir Türkleri. Bunlar değişik fonetik seslendirmeler. Herodot tarihinde Saspeir adı ile kayıtlılar.
Eski Orta Doğu'da Van Gölü ile Bağdat arasındaki bölgenin insanlarına Subar denilmekteydi. Partların baskısı ile kuzeye doğru yönelmişlerdir. Sibirya'ya bu bölgeden gittikleri düşünülmektedir. Bazı araştırmacılara göre Subartu sözcüğü Mezopotamya'da kuzey yönünü belirtiyordu. Subartu'nun kuzeyli anlamında olması da olasıdır. Subartu Akatça Subar ülkesi demektir. Akatlar tarafından Hubras, Hurro olarak da biliniyorlardı. Babilliler Subar'da, Sümerliler Subarki demişlerdir. Hubaraslar bu sonundaki as değil, bildiğimiz az boyu veya as boyu değil, çoğul anlamı ifade ediyor. Subarlar, ben o zaman lerler takısını koyayım. Subarlar, Hubarlar, İberler olarak da biliniyor. Kıbrıs adı Suriye'den adaya geçen Hupra'dan gelmiş olabilir. Turukku ve Subartular Türk boylarının atalarıdır. Turk, Subartu, Subar, Sibir, Siberya. Bu isimler birbirine son derece yakın isimler. Evet, burada da Sümer ülkesi, Turukkum ülkesini görüyoruz. Ve şurası Subartu, şu kısım veya onlara Nairiler de deniyormuş. Evet, bu İtalyan araştırmacıların Bologna Üniversitesi'nin elde ettikleri verilere göre yaptıkları toponim çalışmalarına, etimolojik çalışmalara, hepsi dahil, yani onomastik, hidronim çalışmaları yapmış oldukları harita, evet. Şimdi şu kısım Aral Gölü, buradan merkez noktasını burası alaraktan bakın böyle her yöne bir dağılış ve gidiş var. İran platosuna, Hindistan'a, hatta Japonya'ya, Kore'ye, buradan Avrupa işlerine dönüyor, Anadolu'ya dönüyor, Ön Asya'ya ve şurada bir yoğunluk görüyoruz. Evet. Yine bu yapılan haritanın devamı niteliğinde bir harita bu. Burada mesela şu yukarıda gördüğünüz Doğu Türk Unas veya Türk Unlar, bu İtalyan araştırmacıların orijinal kendi koydukları kelimeler, değiştirmedim. Tursuna, Türk Huna. Bu altta gördüğünüz kelime yukarıdaki kelimeden türemiş olduğunu varsayıyorlar. Buna Mengulas dedikleri Mongollar. Mesela Sakaların Saget ya da Saga, Saka, Sakutas, Sogdiana adının da Sagautas'tan gelmiş olabileceğini söylüyorlar. Çok ayrıntılı, tek tek hepsini okumak vakit alacak çok fazla. Evet, Sakalar, Saka kelimesini bu şekilde gösteriyor. Bunları okumuyoruz. Bu arka damak ünsüzü gibi Sakutas veya Sakalar. Benden önceki konuşmacılar bahsettiler. İskitler farklı dillerde seslendirildi, adlandırıldılar. Ama orijinal adın Skuda olduğu, daha sonra bunun Skula'ya evrilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yalın hali Saka, Sagas yazıyor ama Sakalar, bunlar Sakatas, Sakutas, Sagetas, Sageta olarak çok farklı biçimlerde söylene gelmiş olabilmektedir. Herodot'a göre İskitlerin, Sakaların atası boğa, öküz şeklinde tasavvur edilen Zeus oğlu Targitay. Greklerin Skutay, İbranilerin Aşkenaz, Asurluların Aşkuzai, Perslerin Saka dedikleri İskitler Küçük Asya'ya da hakim olmuşlardı. Mitolojiye göre Sakaların atası olan Targitay adının Tur veya Tor'dan türediği varsayılmaktadır ki biz Türkçenin de kökünün bu olabileceğini düşünüyoruz. Sibirya halklarının dilinde Tur veya Tor, vahşi boğa veya mandadır. Herodot'un İskit olarak nitelediği halka Strabon ve Plinius,
Turregetay veya sadece Turka demişlerdir. Turkalar Çinlilerin eski Türk soyu olarak adlandırdıkları Say, Se, So, Sa halkı ile aynı halktır. Evet, Gaona terimi, eski Gaona terimi, sığır, inek, inekler için yem, inekler için çit, inek yetiştiricisi, inek sürüsü olan anlamını zaman içinde getirerek barınak, sığınak, müstahkem yer, köy, büyükbaş hayvan yetiştiricileri, topluluk anlamını kazanmıştır. Neden bunu başta söylüyorum? Çünkü İskitlerin veya onlardan veya Kimmerlerin çok büyük hayvan sürüleri, yetiştiricileri olduğunu bizler biliyoruz. Benzetme anlamı ile gaul ikinci kelimemiz avul. Türkçe'de de bugün kullanılan avlu, köy benzetme anlamı ile ülkedir. Türkçenin değişik söylenişlerinde agul, agil, ayıl. Birincisi yuvarlak biçimli hayvan barınağı, ağıl, yaylada etrafı çitle çevrili açık hayvan barınakı. İkinci anlam, etrafı duvarla çevrili avlu. Altay dillerinde ahil, ayıl, ayıl. Oba, köy. Kamp, mola yeri, ülke, ilbaylık, kabile gibi anlamları var. Proto-Sakaların ve Turkanların soyundan gelenlerin etkisiyle Gavus sözcüğü veya Kavus sözcüğü Germenlerde ülke ve bölge anlamı olarak kabul edildi. Duç dilinde Go, Frizce Goa'dan Breisgau, bu Avrupa'da kullanılan yer isimleri bugün bile hala var. Thurgau'da olduğu gibi, Thurgau'da Almanya'da bir yerleşim adı. Turkanas veya Turkanlar diyelim, Turkanlar soyundan gelenlerin etkisiyle Gaona terimi din, dun, dinum, dunum oldu. Çünkü Latinize edildi bu sözcükler ve Latince son kökleri aldılar. Vindinum, Londinum, Lugdunum, Novidunum, Dunum gibi. Sagatas, Sakatas, korunan ve savunulan yerler anlamına geliyordu. Latince saker, sakellum. Saka, Saka'dan, Latince saker, sakellum. Sanskritçe saketa aynı anlamda. Sekler eski Türk dilinde de koruyan, saklayan anlamına geliyor. İlginç bir örnek de sukos olarak da yazılan bu sözcük İbranice kulübeler ve barakalar. Tekil olarak sukka, çadır veya çadır demektir. Bugün günümüzde İbraniler Eylül ile Ekim ayları arasında Sukkot bayramı kutlarlar. O hasat bayramıdır. Hayvanların ve toplanan ürünlerin bir barınakta olmasını ifade etmektedir. Bu kelimenin Sakalardan onlara geçmiş olduğu yönünde epey düşünceler bulunmakta. Ben hızlıca yani bazı yerleri atlayarak geçiyorum. Çok fazla vakit alacak diye yine bakın Subartuları burada görüyoruz. Başta belirttim. Turukku, M.Ö. 3. binde Turukku krallığı var Anadolu'da. Bu Turuk ya da Türk adının çok daha eski olduğunu bize gösteriyor. Bakın Sukkot'ta burada esasında Abarim kentinin olduğu yerde onların buradan yukarıya doğru göç ettikleri varsayılıyor İbrani kaynaklarına göre. Saka adı Gavus'tan türemiş olabilir. Bunların hepsi bir varsayım aslında. Damızlık inek demek olan Gavus'tan Gavutas, Gaskatas, Askatas, Sagatas'a dönüşüyor. Mesela Kafkasya adında da bu Gavus terimini bulabiliyoruz. Muhtemelen Kafkasya adı da buradan türemiş oluyor. Mak Sagatas yazılışı bakın bu şekilde yazıyorlar. Bunları yutarak büyük inek sığır yetiştiricileri demek. Tıpkı İskitler, Sakalar gibi. Aynı boylar zaten. Saha dilinde de ogus, boğa ve Türkiye'de ortak ögiz, öküz, Germence'de oks, boğa
demek. Bu insanların inandığı boğa kültüyle ilgili zamanlardan kalma ifadeler. Sagauat ve Askauat'tan da bugünkü Aşkabat kentini de bulmak olası. Evet, bunu geçelim. Bunu Herodot'u Masagetler için koymuştum. Masagetleri de buraya yerleştiriyor, Hazar Denizi'nin hemen yanında. Fırat bölgesindekiler, Sakalar Kafkas bölgesi ve İran coğrafyasından geçerek Mezopotamya'ya geldiler. Bu da başka bir görüş. Belki de öyle geldiler. Beraberlerinde inek yetiştiriciliğini de getirdiler ve Sümerlere tanıttılar. Sümer ideogramlarında inek başını biliyoruz. Sümerce Gut, Türkçe Kut, Gutiler kavim adıyla, öküz, boğa sözcüğü. Gavus, Gautas kökleriyle ilgili. Öküz, inek, boğa mitinin bulunduğu Ön Asya'da bunları evcilleştiren halkların isimleri. Bakın Gavu Bandas inek sürülerini bağlamayı bilen, Galgamatas inek sürülerini evcilleştirmeyi bilen demek Ön Asya dilinde. Eski İran coğrafyasında Guş inek demekti ve Kiş kentinin adı da buradan geliyor. Askani ve Askali. Sakalar Karadeniz'den Avrupa'nın ortalarına kadar Subarlara katılarak ilerlediler. Subarların ana vatanı Ön Asya ve oradan Doğu Anadolu'ya doğru Partların baskısı nedeniyle ilerliyorlar ve muhtemelen tabii Kafkasya'ya doğru yukarıya çıkıyorlar. Ve Subarlara katılan Sakalar hep birlikte Avrupa'ya doğru ilerliyorlar. Milattan önce 3. binde Adriyatik ile Kafkasya arasındaki bölgeye yerleşiyorlar. Sikani, Latince Sikuli, yani Sicilyalıların adı onlardan geliyor. Kimden? Sakalardan geliyor. Bu halkların bir kısmı milattan önce 2. binlerde geriye doğru dönerek Küçük Asya'ya yani Türkiye'ye giriyor. Askani, İznik adını onlar koydular. İznik'in eski adı Askani. Güney İsrail'de antik kıyı kentinin adı Askali, Askalon'dur. Bugün İbraniler Aşkalon diyorlar ona. İsviçre'nin Ticino kantonunda Lago Maggiore kıyısındaki Ascona ve Orta İtalya'nın Marche bölgesinde eski Ascani, bugünkü Ascoli adını taşıyan kentleri de belirtebiliriz. Marche'de eski adı Picenum, kentlerinden birinin adı Ausculum, Ascolo Piceno, Trento Nehri Vadisi'nde yer alıyor. Aus eski Latince ağız demektir. Zaman içinde değişerek os haline gelmiştir. Ağız demekse sizce bu kelime nedir? Türkçe bir kelimedir diyebiliyor muyuz? Latinceye bu biçimiyle girmiştir. Ogus, öküz, saha dilinde Türkçe oğuz. Öküz, iyi, düzgün kişi, temiz kalpli kişi, bozkırda yaşayan demek. Aynı zamanda boğa, öküz, bozkırlı, sesleştiği tesadüf gibi de görünmemektedir. Bu da ogus, ohus, oğuz yani boğa sözcüğünün de eskiliğini bize kanıtlamaktadır. Herodot İskit toplulukları arasında Yurka, aslında Turka o. Tussagetlerden bahseder. Bunun Tursakalardan türemiş olduğunu varsayabiliriz. Masagetlerin Mak Sakalar olduğu gibi Fars literatüründe İç Asya ve Hazar Denizi etrafındaki bölge Turan terimiyle gösterilir. S'den T'ye fonetik değişimle Turas, Suras yani surlar, Subaras, Subarlar gibi. Burada not hemen ettim. Herodot'ta da bu şekilde bu I harfi, Yurka, birçok kaynak bunu bu şekilde tercüme etmiş ama bu harf erken Orta Çağ'a kadar Grekçe'de Tau harfine denk geliyor. I harfi değil. Dolayısıyla ben bunun Turka olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Türk Hunlar, Turkaslar, Tursini. Turaslar Subarların soyundandı ya da Sakaların bir boyuydu. Turas'ın dili Proto-Altay dili idi.
İrani halklar için Çin'i çevreleyen bir ulus, Suna'nın çevrelediği Çin, Latince Sin, Sinaye demek Çin. Dolayısıyla Çin adının da ondan sonra Türklerden dolayı bilindiğini burada varsayabiliriz. Tursini ve Tursenliler deniz halkları arasında Turuşa, Tura olarak da kaydedilmiştir. Tursenliler Ligya'dan göç ederek İtalya'ya geldiler ve Umbria bölgesine yerleştiler. İtalya ile Sicilya arasındaki denize de adlarını verdiler. Turan Denizi, bugün Tiren Denizi olarak geçiyor. Etruskler aracılığı ile Tarquinius, Tarquinia adı, unvan ve yer adı olarak Latince'ye geçti. Bu kelime açıkça Tarkon ya da Tarkan demek. Romalılar bir kenti aldıklarında genellikle ona eski köyün veya bölgenin adını verdiler. Tursinyan ve Volsinyan adlarını dönüştürmek için sıklıkla DN, NT, ZN, NT ve Vona, Nova eklerini getirdiler. Turkuna, Villanova gibi. Mesela Porzna adını ve Romalılarca dönüştürülmüş Parentium'un orijinal halinin Porzna olduğunu varsayabiliriz. Trento kenti Tridentum'a dönüştürüldü. İç Asya'da Tur adından Tarım Nehri'nin adını, Turfan kentini, Tarpan adını türetebiliriz. Hatta fonetik değişimlerle Fergana ve Kırgızistan adlarını da üretebiliriz. Tarkunlar, Arzava ve Sardanlar. Milattan önce 3. binin sonuna doğru Batı Türk Unas, küçük atları ve inek sürüleriyle Küçük Asya ve Subartu'ya ulaştı. Etiler kutsal hayvanları, boğa kültünü onlardan aldılar ve boğa tanrıyı fonetik seslendirme farkıyla Tarhunt, Tarhuant, Tarhunta olarak adlandırdılar. Hatta Antalya'daki Antalya bölgesinin Hititler veya Etiler dönemindeki adı Tarhuntaşya. Tarhunas Türkiye'nin batı ve güney sahillerine indi. Toros Dağları ve Tarsus kentinin adında izlerini buluyoruz. Ara form ile bu isim, yani Tarkuna ara form ile Razna oluyor. Yani Etrüsklerin kendilerine dedikleri isim Rasenna, Razna oluyor. Benzer biçimde Gaugaona, Vezna ve dönüşerek Bolzano haline geliyor. Bolzano, Kuzey İtalya'da bir kentin adı. Turka'dan Türkiye'nin Güney Ege bölgesinin adı olan Arzava adının geldiğini de belirtebiliriz. Bu orijinal ve kök şeklin dönüşümüyle, fonetik seslendirme farkı ile demek ki Arzava bazı araştırmacıların dediği gibi Luvi adı değil, Türklerden geliyor. Evet, burada eski çağ haritası, bakın Tarhuntaş'a bahsettiğim işte Arzava kenti burası. Son yıllarda dil bilim, fitobilim ve toponim araştırmalarının sonuçlarına göre Palo-Sardinyan dilinin Etrüsk dili ile bağlantılı olduğu, her ikisinin de Anadolu'dan geldiği belirtilmektedir. Sardinya adasının en eski kültürünün temsilcileri olan Nuragiler, Lidya kökenli bir halktı. Proto-Sardunca ile Proto-Bask ve Proto-İber dili arasındaki bağlantıyı gösteren toponomik veriler vardır. Proto-Sardunya dilinin İllirya, yani bugünkü Arnavut diline, Arnavutluk oluyor, Arnavutluk diline olan yakınlığının yanında Grekçe ve Trak dili gibi Paleo-Balkan dilleri ile olan bağlantısı da ortaya çıkmıştır. Şimdi Asya kısmını ancak bu kadar özetleyebildikten sonra Asya'dan Avrupa'ya göçler. Sakalar tarafından bastırılarak itilen Hubar veya Subarlar, milattan önce 4. binde Karadeniz'den ve Tuna üzerinden Orta Avrupa'ya, oradan da Fransa, İspanya, İrlanda, İtalya'ya ve diğer yerlere geçtiler. İtalya Padova Üniversitesi'nden Luca Pagani, yapılan genetik çalışmalarla İtalya'ya gelip yerleşen Bozkırlı göçmen ataların Kuzey İtalya'da en az 4000 yıl öncesine ve Orta İtalya'da en az 3600 yıl öncesine tarihlendirdiklerini belirtmiştir.
İskitler veya Gotlar. Burası biraz karışık ama buradaki tanımlamalar eski çağ kaynaklarının bu boyları nasıl gördüğü, nasıl tanımladığı üzerine. Bakınız, İskitler veya Gotlar aynı zamanda Getaelerdir. Yani Keltlerdir. Germenler ile komşu olan Kelt diyeceğim. Keltlere Daci denmiştir. Germenler aynı zamanda Sarmatlardır. Onlar aynı zamanda Keltlerdir. Azak Gölü'nün yerleşimcileri olan Gotlar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar ve diğer Gotik halklar eski çağlarda, yanlış yazılmış kusura bakmayın, eski çağlarda İskitler olarak biliniyorlardı. Bazıları Sarmatlar veya Melanşeni yani Karabaşlıklılar olarak da biliniyordu. Keltler İskitlerdi. Germenler Sarmatlar'da Keltlerdi. Eski Germen dili İskit diliydi. Pomponius Mela Kuzey İskitlerini Belcae yani Belçikalı olarak adlandırmıştı. Burası biraz karışık ama devam edelim, herhalde anlaşılacak. Şimdi bu da yine İtalyan araştırmacıların yapmış olduğu, bu defa Asya içi göçler değil, Kafkaslar üzerinden Avrupa'ya giden göçler. Subar dediği, yani Hubar dedikleri Subar ismini burada görüyoruz. İşte Subarlar yukarıdaki Sakalara katılarak ve fonetik bazı boy isimleri de fonetik olarak değişmiş olduğu halde burada katılarak Avrupa'ya doğru yol alıyorlar, gidiyorlar ve yerleşiyorlar. R1A ve R1B'den bahsettik konuşmacılar. Soru da geldi hatta. Neden Anadolu'da fazla değil de işte Avrupa'da bunlar daha fazla çıkıyor oranlar diye. Evet, iki tane eski çağlarda iki tane büyük göç Avrupa halklarının temelini oluşturdu. İlk gidenler R1A haplo gruplulardı. İkinci gidenler de R1B haplo gruplu olanlardı. Gittiler ve orada kaldılar. Dolayısıyla bugün Anadolu'ya göre daha yoğun görünüyorlar. Şunu da unutmamak lazım ki Anadolu pek çok insanın gelip geçtiği bir yer, halen daha o şekilde, belki bundan dolayı böyledir. Evet, burada görüyorsunuz İspanya, İtalya yoğun olarak Asya yerleşimcileri tarafından vatan edinilmiş. Hatta yukarıya eski Jutland'a çıkmışlar, Skandinavya'ya, İrlanda'ya kadar. Ve burada gene bu göçleri çok daha ayrıntılı olarak görüyoruz. Panonyalılar, Agaçeriler, Turagetler, Venetler, Kaulanaslar, Prusyalılar, Tötonlar, burada İskitler, Piktler, Kaledonyalılar, Keltler, Latinler, Kelt İberler, Vaskon, yani bunlar Vaskonlar Basklardır. Bunların hepsini bakın görüyoruz ve bütün bu halkların kökeni Asya Türk boyları. Bunu biz de söylemiyoruz. Keşke bu derinlikte araştırmalar yapabilse üniversiteler. Bunları yabancı araştırmacılar ortaya çıkarıyor. Özellikle de İtalyanlar Etrüsk meselesine duymuş oldukları ilgi ile bu alanda çok daha verimli çalışmaktalar. Evet, Subarlar ve Ligurlar. Subarlar Tuna Ovası'ndan Kuzey İtalya'ya, Güney Fransa ve İspanya'ya yerleştiler ve İspanya'da İberyalılar olarak adlandırıldılar. İberas. Şimdi konuşmacılar söyledi, Montejano'nun da videosunda sanırım vardı. İspanya, İberya. Eski çağlarda Kafkasya bölgesinde bir İberya var. Evet, İberya bölgesi var. Hatta Albanya bölgesi de orada mevcut. Buradaki teori şu, yani iddia şu: Subarlar Ön Asya'dan Partların iteklemesiyle kuzeye doğru yol aldıkları zaman yol üzerinde yukarıya Kafkaslara çıktıklarında adları İberler oldu fonetik değişimde. Hubarlar, Subarlardan İberlere dönüşmüş oldu. Evet,
Avrupa'ya geçen bu boylar İngiliz kanalını geçerek İrlanda'ya yerleştiler. İrlanda'nın eski adında Hubarların izini buluyoruz. Hubaranya ya da Hibernia. Evet, İrlanda'nın eski adı Hibernia. İngiltere'deki Hubarat, Hubratan yerleşimlerinden dolayı Britanni, Briton, Britannia adları da onlardan gelmiştir. İtalya'nın kuzey bölgesi Ligur bölgesi, Liguria olarak biliniyor. Buradaki fonetik değişimler ile bu Ligurların Etiler ile bir bağlantısı olduğu da düşünülebilir. Ligur adındaki B ve G'nin denkliği konusunda Strabon'un farklı kopyalarında kanıtlar var. Onlara Ligurlar veya Liburlar deniliyor. İllirler bir Liburya boyu idi. Dönüşüm Subarana, Tubarana, Tabarna, Labarna'dan Ligurların Subaras, Hubaras'ın akrabası olabileceğini göstermektedir. Evet. Burada yine göçler, bakın bu defa Subar, Hubarların yanında Turkanas yani Turkanlar, bu defa Türkler, Turkanlar da onlara katılıyor. Sakalar, Subarlar ve Türkler hep birlikte karışık bir halde Avrupa'ya doğru yol alıyorlar. Ligurlar, Savoyardlar yani Fransa'daki Savoalılar, Bretonlar ve Auvergnliler açık tenli olanlarının, bunların açık tenli olanlarının Proto-Türk olan Medlerle akraba olduğu belirtilmiş kaynaklarda. Evet, bu son derece doğal çünkü Medya veya Madyanlar veya Madalar bu İran coğrafyasında imparatorluk devlet kurmuş olan Medler Proto-Türklerdir. Son derece normal benzemeleri. Ligurlar, Kuzey İtalya'nın Ligurya bölgesinin eski halkı. Savoylar, Batı İsviçre, Kuzeybatı İtalya sınırına yakın Güneydoğu Fransa'nın bugünkü Savoie bölgelerinin eski halkı. Bretonlar, Kuzeybatı Fransa'nın Breton bölgesinin eski halkı. Auvergnliler ise Fransa'nın Masif Sentral bölgesinin eski halkı. Batılı araştırmacıların bir kısmı Basklar dahil Avrupa'daki bu halkların kökenini Türklere ve onların ataları Sakalara bağlamaktalar. Etrüsleri düşündüğümüzde bu görüşlerdeki doğruluk ortaya çıkmaktadır. Evet, İtalya'nın güneyinde Brutti adında Hubar veya Subar izlerini bulabiliyoruz. Milattan önce 2. binde Güney İtalya'ya doğru dağılan Bruttiler muhtemelen Oskan dilini konuşuyorlardı. Osk dili, As dili, As, Osk. Benzerlik büyük, aynalık hatta. Grek kolonistleri ile de ticari ilişkileri olduğundan Grekçe'de konuştular. Balkanlardan gelip Otranto Boğazı'nı geçerek İtalya'ya geldiler. Yaşadıkları bölgede Subaris. Neden öyle okuyorum? Çünkü Grekçe U okutur her zaman. Sibaris değildir. Bu Subarlardır. Subarlar ve Siris, Subaris ve Siris kent adları ile burada Subarların izini buluyoruz. Evet. Yanlış yere tutuyormuşum. Bakın evet, burada Sibaris İtalya'nın hemen yani ayak ucunda. Burada da aynı kenti burada görüyoruz. Biraz daha büyütme imkanı olabilseydi iyi olurdu. Evet. Milattan önce 3. binin sonunda Sakalar Karadeniz bölgesinden ard arda dalgalar halinde Dnieper, Dniester ve Tuna ırmaklarının yollarını izleyerek Subarlarla beraber geçtikleri her yere adlarını, kültürlerini de yerleştirerek Fransa ve İspanya'nın en uç yerlerine kadar gittiler. Fransa ve İspanya arasında Basklar oldular. Bunun içerisinde de aslında Oskan dili, As tabirlerini görebilmekteyiz. Bask terimi, Baskça Montejano da videosunda belirtmişti. Özkal diyorlar. Latinler bunlara Vaskon demişler. Osk dili de buradan zaten geliyor. Vaskonya, İspanya, Fransa'da da Gaskonyalılar, Gaskoyn bölgesi var. Hepsi aynı halk. Hepsi bunların bakın kimmiş? Sakalarmış. Bütün bu halklar yani Vaskonlar, Basklar, İspanya'dakiler ve hatta
Akitanyalılar, Akitanya adı da onlara bağlıyor. Akitanyalılar da Osk ve Oskan dilini konuşuyorlar zaten. Hatta İspanya'da Aragon bölgesinin adında ileriye, yani geri gideceğiz. Turkonas'tan gele işte Sargonas, Zaragoza, Aragon kelimesine kadar geliyoruz. Aragon'un kökü demek ki Turkanlara dayanıyormuş. Turkanas adına. Hatta Sargon adını görüyoruz orada. Akkad kralı vardır. Meşhur Sargon veya Tarkon. Artık onun da adı Türkçe mi değil mi, Akatça mı, Sümerce mi diye sormak istemiyorum, açıkça belli zira. Evet, burada baskıların latinize edilmiş hali bu, Vaskonlar, onu gördük. Bakın burada Auskiler, Oskiler var. Bütün bu, bakın İlergetler, Kelt İberiler, şu gördüğünüz küçük bütün bu Biturigiler, hepsi Saka halkının boyları. Umbriyalılar, Kalabriyalılar, Kimmerler, Kalipler, Kaldeliler. Kalipler veya Kaldeliler eski çağda Karadeniz'de ve Kapadokya bölgesinde yaşayan bir halk. Antik yazarlar tarafından ilk demirci ustaları olarak biliniyorlar. Kalip tavlanmış demir çelik olarak Eti söylenişinde Halis veya Halus. Kızılırmak, eski adı Halus veya Halis de deniyor. Buradan geliyor. Eski Grekler Kalipleri İskitler olarak tanımlıyorlardı. Bu da ilginç, evet, bir bilgi. Evet, Kaldeliler hemen burada Doğu Karadeniz bölgesinde. Kimmerler Karadeniz'in kuzeyinden Saka boyları tarafından yerlerini terk etmeye zorlandıktan sonra tekrarlayan göç dalgalarıyla Kafkasya, Trakya ve Orta Avrupa'ya doğru akmaya başladılar. Bazıları Trakya ve Kafkasya'dan Türkiye'ye, Asyana'ya girdi. Türkiye'nin adı, özellikle Ege bölgesinin, Batı bölgesinin adı Asyana eski çağda. Kimmerler eski kaynaklarda Kimbri, Kumbri olarak da adlandırılmışlardır. Humbri, Umbri adlarını da belirtebiliriz. Saka ve Subar adlarının karışmasıyla ortaya çıkmış bir ad da olabilir. Bu adların karışımından Avrupa'ya geçen İberler ortaya çıkmıştır. Asur tarihçileri İskitlere Gimirri demişlerdir. Bu sözcük açıkça Kimmer'dir. Antik çağ yazarlarına göre Kimmerler Alman kabileleri idi. Kimmerler İskitler ile Türklerin atalarıydılar ve onlar eskiden kendilerine As derlerdi. Hunlar eski çağda Kimmer veya Neuri denilen halktı ve ilk bölgeleri Urallar bölgesiydi. Oradan Avrupa'ya geçtiler. Plinius, Umbrilerin İtalya'nın M.Ö. 2. binlerde Alpler alanına ulaşan proto Kimmerler, pardon burada bir karışıklık yapmışım, koyu yerden okuyacağım. Bilgisayarın azizliği, kes kopyala yapıştır derken bazen istenmeyen kelimeler de araya girebiliyor. M.Ö. 2. binlerde Alpler alanına ulaşan proto Kimmerler ki Gumbraslar, Elbe Nehri'nin akış yönünü takiben Ren Nehri'ne doğru Kuzey Avrupa kıyılarına geldiler. Aynı zamanda Alp geçitlerini aşarak İtalya'ya girdiler. Onların ardından gelen torunlarıyla birlikte Umbria ve Kalabriya'nın adını İtalya'da buluyoruz. Nereden? Kimmerlerden gelmiş. Plinius, Umbriyalıların İtalya'nın en eski halkı olduğunu yazıyor. Neden? Çünkü onlar büyük selde, yani tufanda hayatta kalanlardı. Dolayısıyla Grekler tarafından Ombri, Latince imber veya umber olarak adlandırıldılar. İngilizce bugün biz şemsiyeye, yağmurdan bizi koruyan şemsiyeye umbrella diyoruz değil mi? Evet, o kelime de buradan geliyor. Germen ve İskandinav dilleri Pers, İran, Osetik vesaire ile hiç ilgisi olmayan Türkçe bağlantıları göstermektedir. Bunu Diaz Montejano'da hatırlayacaksınız, bahsetti, İspanya için bahsetti. Evet, gerçekten de Batı dilleri Hint Avrupacıların
ısrarla söyledikleri gibi efendim işte Hintçe kelimeler var, İranca, İran dilinden kelimeler, hayır değil, hiçbirisi değil. Hatta Kafkas dillerinden biri. Hepsi çok ağır bir Türkçe yükü içermektedir. Elbe Nehri'nin ağzında, Almanya'nın kuzeyinde Elbe Nehri'nin ağzında Kimbri adı ile Gumbras'ın izini buluyoruz. Ptolemy Kimbri yani Kimmerleri Danimarka'da Jutland'a yerleştiriyor. Orası Kimmerlerin yeriydi. Türk Hunaların arka damak ünsüzlerini yutma eğiliminden dolayı ki aynı durum Germenlerde de var çünkü aynı halklar. Seslendirme değişerek Kimbri adından Ambri Ambron adına bir geçiş olmuştur. Baltık Denizi kıyılarına yerleşen Kimmerler antik çağ yazarlarınca Hunlar olarak kaydedilmişlerdir. Çünkü kültürleri ve dilleri aynı idi. Kimmerlerden gelen halklar, Gotlar, Gepitler, bazıları Kıpçaklar, Yatviyaklar, Peçenekler olarak da adlandırıldılar. Hunlar ve İskitler olarak adlandırılan Kimmerlerin Türk dilli oldukları konusunda hiçbir şüphe yoktur. İngiltere'de Gumbras ve Kimmerlere dair kanıtlar vardır. Kimri veya Kimbri adı Kimras olarak evrilmiştir. Güney Galler'deki Kimru, Gumbriler, Kuzey Galler'deki Kumbriler ile ilişkilidir. İngiltere'nin doğu kıyısındaki Humber Nehri'nin adı muhtemelen Türk Hunlar tarafından Kumbri adından türetilmiştir. O konuda bir efsane de var. İngiltere'de Humber Hun adında Gafrit efsanesi diye biliniyor. Bir Hun kralı varmış. İşte ülkeyi üç oğlu arasında üçe paylaştırmış vesaire şeklinde. Evet. Burası yukarıya doğru Jutland, Almanya, Belçika'nın yani Hollanda, Danimarka'nın daha kuzeyi. Şu kısım Kimmerlerin yeri. Hatta bu denize de Kimmer Denizi adı veriliyormuş. Jutland bakın burası. Kimmerlerle ilişkili isimler de burada hepsi. Aslında bunlar hepsi Avrupa'ya akan boylarla ilgili bu isimler. Bu pek net değil. Bu eski Almanya haritası. Evet burada diyor ki burası bakın Kimbrika yazıyor. Kimmerlerin yeri olarak gösteriyor antik haritalarda. Bu neymiş? Evet. Evet. Şurası Humber Nehri. İngiltere'nin hemen doğusu, doğunun ortasında, doğu tarafında hemen orta yerde Humber bu deltası da bu nehri bu. Şurası evet ilginç. Bu eski antik İngiltere haritası. Albanya yazıyor burada ama burada başka bir şey daha yazıyor. H-E-R Albanya. Bu Albanya Albanların yeri demek. H-E-R 2 tane eylem. Bu aslında bugün biz Türklerin yer dediği şey, yer. Yani Albanların yeri ve açıkça Türkçe bir kelimeyle karşı karşıyayız. Burada da bakın görüyoruz Kumbria yani Kimmerlerin yerini. Northumbria aynı şekilde. Umbria hem İtalya'da var. Orta İtalya'da bölge adı hem de İngiltere'de var. Demek ki bu isimleri aynı halklar buralara koydular. İzmir'in kuzeyindeki Ayyol kenti Kime veya Kuma kenti. Bu İskit savaşçı, kadın savaşçılarının adından geliyor diye düşünülüyor. Plinius İtalya'da Avernus ile Lucrinus gölleri arasında Kimmerler tarafından kurulan Comerio, Camuni gibi Kimmerium'dan bahsediyor. Yani bir Kimmer kenti. Bu kenti adları açıkça Kimmerlerle bağlantılı. Hatta İtalya'da meşhur İtalya'nın kuzeyindeki Como gölünü de dahil edebiliriz. Oganey ve Inga-Uni boyları da Liguryenlerin içinde Kimmerlerin boyları idiler. Bu boy isimlerine biz eski haritaları açıp baktığımızda bu şekilde görüyoruz. Tabii bu
eski Latin ve Grek kaynaklarının onları nasıl adlandırdığı ile ilgili bir sorundur. Fakat bu kelimelerin, kavramların içerisinden biz yine doğrusunu ayıklayabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. İtalya'nın kuzeyinde Liguria bölgesinde Savona'da yer alan bir komün olan Albenga, Ingaoililerin başkenti idi. Albenga, Albanya adıyla da aslında ilişkili ve bağlantılı görülüyor. Arkeolojik kazılarda neden? Zira arkeolojik kazılarda bronzdan at koşum takımları ve at arabalarının bulunduğu Marsilyana d'Albegna, Orta İtalya'nın Toskana bölgesinde bir yerleşim yeri. Birazdan söyleyeceğim. Toskana bölgesi Etrüsk bölgesidir ve Türklerin yoğun olarak, Proto-Türklerin çok yoğun olarak yerleştiği bir bölge. Manciano ile Tiren Denizi arasında Albinia'da Albegna nehrine bakan bir tepede yer alıyor. Aynı zamanda İspanya'nın güneyinde Malaga yakınlarında da Toskanos adında bir kıyı yerleşimi vardı. Bu da bize gösteriyor ki yoğun olarak deniz ticareti ile meşgul oluyorlardı. Grekler değil, hayır. Çünkü Yunan ulusu 1821'de oluşturulmuş bir ulus. Onlar kendilerine Elas diyor. Bunun ilden geldiğini biliyoruz. Eski çağlarda Orta Asya'dan akan halklarca iskan edildiğini biliyoruz. Onların hep tarih kitapları yazar ki bu kıyı kentlerinde Grek kolonistler koloni kurdular, ticaret yaptılar. Hayır, değil. Proto-Türkler idi ticaret yapanlar. Yine burada Subaris adını görüyoruz. Bakın o bahsettiğim kent burası Cumae kenti ve bu kentin aynı adını taşıyan bir yerde İzmir'de hemen Ali Ağa'nın 9 veya 19 kilometre neyse uzağında yer alıyor. Bu iki alanın aslında mistik bir anlamı da var. Burada Kimmerli bir kadın duru görücü yani kehanet sahibi bir kadın mağarada oturuyor ve hem Etrüsk krallarına hem ilk Roma krallarına töreyi anlatıyor. Yani devlet töresi nasıl olur? Tanrısal bilgi, yaşam bilgisi, doğa bilgisi nedir? Bunları öğretiyor. Adı da ya Kimmeryalı Sibilla ya da Sibilla Kumana. Her iki tarafta da benim adım da oradan geliyor zaten. Sibel koymuşlar. Sibil'den geliyor. Bununla da gerçekten mutluyum aslında. Evet. Proto-Kimmer boylarının adları Sakatas, Sakaunas, Sakaulas olarak belirlendi. Bu belirleme de yine toponimik ve etimolojik çalışmanın ürünü. Fransa'nın doğusundaki Saona, Romanya'da Sargetia, bugünkü adı Strei gibi nehir adlarının yanında Fransa'da Savoie, Liguria'da Savona, Liguria ve Lazio'da Sabatia, Macaristan'da Sabatka, Zeget, Romanya'da Sarmise, Getusa, Orta Sicilya'da Sikania, Sicilya, Sabinler, Sinia, Siginli, Sekuani, Sikani, Sikulya adları belirlenen bu boyların adlarından geliyor. Hepsi Saka boyları. Sabinler, Sabelli ve Samnitler gibi Oskan, Umbrian diline benzer bir dil konuşuyorlardı. Sabin, Sabelli, Samnit adları İtalya'da olan bunlar boylar. Sakaunas veya Sakaların adlarıyla açıkça ilişkili. Sakataslar Kimmerler'de. Herodot'a göre Siginliler Tuna bölgesindeki İskit boyuydu. Giyimleri de Medlere benziyordu. Biraz önce söyledim. Bu son derece normal. Medler Türktür diye. Evet. Bu boy Siginna boyu Tuna bölgesinde yaşarken Adriyatik'te Eneti bölgesine göç ediyor. Strabon'a göre Hazar çevresinde yaşıyorlardı. Herodot Ligurların Marsilya'da yaşayan tüccarlara da Siginna adını verdiklerini belirtir. Evet, bu tüccarların, bu Saka tüccarlarının adı Siginnae. Aynı zamanda da kıymetli bir kılıca da bu ismi veriyorlarmış. Saka boylarından Skaniler ve Siciller Otranto kanalı üzerinden Güney İtalya'ya ulaştılar. Başka boyların gelmesiyle Skaniler doğrudan Sicilya'ya göç ederken Siciller önce Kalabria kıyılarına daha sonra da Sicilya'ya yerleşti. Şakalaş ve Şekeleş adlarıyla Mısır kaynaklarında geçen bu halklar deniz halkları
arasındaydılar Saka halkları. Balkanlarda Sikani ve Sigilni olarak bilindiler. Ozon ve Askaniler yani Sakalar, İberler ve Ombrilerden yani Kimmerlerden sonra İtalya'ya geldiler ve oradakilerle etkileşime girdiler. Orta ve Güney İtalya'daki Askanas, Askani veya Askalas, Ozon ve Oski adlarıyla ilişkili. Kuzey İtalya'da etnik köken ve yer adlarını bıraktılar. İsviçre'deki Askona kenti, Türkiye'deki Askanya adı da onlardan geliyor. Askanya'yı daha önce de söylemiş idim. Evet, bakın burası Sicilya adası. Skeloi halkı, bu Oi Yunanlıların, Greklerin adlandırması. Sikeller bu bölgede yerleşiyor. Skanlar burada yerleşiyor. Elimoller de adanın diğer bir ucunda. Evet. Milattan önce 2. binde Alpler bölgesine ulaşan Sakalardan Skitasların adından Helveti adını, yani İsviçre'nin eski adını buluyoruz ve Kanton Svitto. Alpler bölgesine daha önce göçle gelmiş olan Sakatas ve Skidas'ı birbirinden totemik bir hayvan ayırıyor. Sakaların ve Romalıların totemik hayvanı kurt idi. Skitulus'un ise dana inek. Bu Skitulus'tan Latinize edilmiş hali Vitulus. Umbria dilinde Vitlu, Oskan dilinde Vitellio, muhtemelen Latince İtalya'da bu addan gelmiş olabilir. Skitas, Getler, Keltler, Sakalar yoğunlukla Toskana ve Lazio bölgesine yerleşti ve Vetulonya kentleri Colonnata veya Colonna, Orvieto, Viterbo adlarını onlar vermiş oldular. Milattan önce 3. bin sonunda Karadeniz ile Güney Adriyatik Denizi arasındaki bölgeye Saka boyları ulaştı. Sakatas, Sakanas, Sakalas olarak yazılanlar alt boyları olarak düşünülüyor Sakaların. Milattan önce 2. bin başında Teselyalılar tarafından Balkanlardan itilen Siciller ve Sicaniler, Pelask kökenli Onetrus ve kardeşi Poketus'un önderliğinde İtalya'ya geçip Kalabriya'da yerleştiler. Pelasklar Proto-Türk halkıdır. Bu iki halklarını İtalya'ya geçiren 2 tane liderin başbuğun diyelim, doğru adını bilemiyoruz. Latinize edilmiş isimleriyle bu şekilde biliniyor. Peuce ya da Peuke Romanya'da Tuna deltasında günümüzdeki Tulca kentinin eski adı. Vizigot kralı Alarik'in de doğduğu yer olarak biliniyor Tulca. Eski coğrafyacılar Pökini'yi veya Pakti denilen boyu Trakya'da gösteriyorlar. Kirereli bilim adamı ve şair Kalimahus, Pöketi'yi İllirya'daki Liburnia bölgesine yerleştiriyor. İtalya'nın güneydoğusundaki Apulia'nın adı eski çağlarda Pöketia. Pökiniler Küçük İskitya'da, Dobruca bölgesi, Küçük İskitya'da İskitlerin bir boyu idi. İtalya adının Enotri, Enotro, Italo dönüşümü ile Oletrius'tan gelmiş olabileceğini de düşünebiliriz. Roma'nın kurucusu Skylus'un oğlu olan Morges'in başında bulunduğu, yanılmıyorsam Skyrus adında İskit kralı da vardı. Morges'in başında bulunduğu Morgetlerin de İtalya'nın Kalabria bölgesinden Sicilya'ya kadar güneyine yerleşen Pelask kökenli, yani Proto-Türk kökenli bir halk olduğu, sonradan Sicilya'ya geçtikleri belirtilir. Kalabriya'daki San Giorgio Morgetto komününü onların kurduğu anlaşılmaktadır. Evet. Şimdi o bahsettiğim Pökini halkı bugünkü Daci Romanya bölgesinde burada görüyorsunuz. Bir diğer isim olarak da Bastarne olarak da biliniyorlarmış. Pökiniler burada. Burada bakın Tulca, yani gene Romanya'da Karadeniz kıyısında bu isimde bir yer bulunuyor. Kalabria bölgesi de İtalya'nın tam olarak topuk bölgesi. Milattan önce 2. bin yılın başından beri Grek topraklarından Sakalar, Partlar ve Subarlar, yani İberler geçtiler ve yerleştiler. Grekya'da Subarların varlığı kanıtlandı. Grekya'nın Elen öncesi toplumu Pelasklardı, yani Proto-Türklerdi.
Akaların adında açıkça Saka adını görüyoruz. Elenler ise Geloni alan boyudur. Herodot, Peloponnes'te yaşayan tek İonya halkının Gunuri olduğunu belirtir ki bu ad açıkça Kimmer adı ile ilişkilidir. Kimmerlerdir. Pardon. İonyalılar ve Aioller Pelasklar olarak bilinir. Grekya'ya ve Peloponnes'e yerleşen Danaanlar Turkanaslardır. Böylece Hellas bölgesinin yani Grekya'nın da sakinlerinin, önceki sakinlerinin, kök sakinlerinin kimler olduğunu görmüş oluyoruz. Skandinavlar, Gotlar, Proto-Kimmerlerden Skutaslar, Elbe ve Ren akarsularını izleyerek Alplerden Kuzey Denizi kıyılarına ulaştı. Yaşlı Plinius, Skandinav Yarımadası'nı Skandinavia olarak adlandırmıştır. Proto-Svet, İsviçre Alplerindeki söylem olan Sigitas adından Svetidi yani İsveç adına ulaşıyoruz. İsveç adında da Saka adını buluyoruz. Ptolemy, Skandiya'nın güneyinde Gotları konumlandırıyor. Skandiya adı muhtemelen Skatas ve Skannas adlarının bir karışımıdır. Germanik dillerde İsveç'teki Sigitas'ın ilk gelişinden çok sonraları oluşmuş olmalı. Türkler de Turkanaslarda veya Turkanlarda sonradan Germenlerin dillerinin oluşumuna katkıda bulunmuşlardır. Denir ki Orta Çağ Almancasını bugün bir Türk son derece rahatlıkla okur ve ne anlatıldığını da anlar. 1000 yıllarında Saka boylarından Keltler, Galyalılar, Galatlar İngiliz kanalına geçerek İngiltere kıyılarına, oradan da adanın kuzeyine ve İrlanda'ya doğru hareket ettiler. Adları Skittas, Kittas biçiminde değişime uğrayarak adanın kuzeyine ve İrlanda'ya yöneldiler. Pictas, Latincesi Picti ve Skottas diye adlandırdılar. Romalılar bedenlerindeki yoğun dövmelerden dolayı onları Picti yani resimli insanlar olarak adlandırdılar. İngilizce picture diyoruz resime. Bugün o da oradan geliyor. Evet, bu eski İngiltere, Britanya adası, Piktiler burada, Kaledonya bölgesi. Burada bakın Parisiler var. Fransa'da Paris'e adını veren boyun bir uzantısını da burada bizler görmekteyiz. Evet, burası Hibernia yani İrlanda yanındaki, evet. Tuna Nehri'ni izleyerek Alpler bölgesine ulaşan İskit boyları, Saka boyları kendilerinden önce göç etmiş olan Sagetilerle birleşti ve zaman içinde adları Keltler oldu. Romalılar onları Galyalılar olarak adlandırdı. Galatlar veya Keltler, Greklerin onları adlandırmasıyla Marseille adını aldılar. Yani Marsilya adı Güney Fransa'da liman kenti olan Marsilya adı da Saka boylarından dolayı geliyor. Yani oraya da yerleşen Foçalı Grek ne derler, deniz tüccarları değildi aslında, Proto Türklerdi. Galya kabileleri arasında Bituriges'in adında Saka adının da izini buluyoruz. Galat teriminden Roma'nın 5 kilometre kadar doğusunda bulunan Kollatia şehrinin adını bulmaktayız. Ve Etrüskler en önemli esasında belki halk Etrüskler, İtalya dediğimizde hem İtalya'ya hayat veren halk hem de Avrupa Batı medeniyetinin ortaya çıkmasına olanak sağlayan halk Etrüskler. Milattan önce 12. ve 13. yüzyıl göçlerinin başında Turkanlar batıya doğru itildi. Göçleri sırasında boylarından Mikenler Türkiye'ye, Balkanlara ve Alplere ulaştı ve yerleşti. Demek ki Mikenler de bir Proto-Türk boyu imiş. Tursen ve Volsinianlar önceden gelmiş olanların torunlarıyla Kampanya bölgesine ve İtalya'nın diğer yerlerine yerleşti. Alplerden geçen Turlar ve Turkanların izlerini İsviçre'de,
İsviçre Tirol bölgesi deriz ya, Tirol aslında İsviçre'de Tiral ve Kanton Thurgau'da bulmaktayız. Kendilerini Volboni, Bolboni, Bolzoni olarak da tanımlayan Volsinililer sahip oldukları inek sürüleri için en verimli ve uygun topraklarda yerleşirken Tursenler Asya'da iken geliştirdikleri drenaj teknikleri sayesinde bataklık yerleri verimli topraklara dönüştürebilecekleri Toskana ile Toskana sahili arasındaki ticari liman bölgesine yerleşmişlerdir. Evet, bu Turkanların, Tursenlerin İtalya'ya göçünü gösteren hazırlanmış bir harita. Evet, bu bölgeden Turuklar her tarafa giderken buraya Turan dedikleri işte Etrüsk bölgesine de geçiyorlar. Bu Etrurya haritası ancak bu kadar, yani Orta İtalya'nın batısındaki bir kesit bölge gibi görünse de Etrüsk krallığının veya devletinin diyelim etki alanı o kadar büyük ki sınırları bu kadar da değil. Zaten aradığınızda doğru düzgün bir Etrurya haritası bulmanız mümkün olmuyor. Saklanıyor herhalde diye düşünüyorum. Evet, bakın burada Tarquinia kenti, adı budur, Tarkuna. Bunlar Etrüsk kentleri. Bunların Latince ile ve Grekçe ile hiçbir bağlantısı yok. Araştırmalar zaten bunun üzerine Bologna Üniversitesi'nde inşa edilmiş. Bakmışlar ki bu yer isimlerini hiçbir dille açıklayamıyorlar. En nihayet bunları Türkçe ile açıklar duruma gelince Etrüsklerin de Türklüğünü kabul ettiler. Zaten DNA verileri de onu gösterdi. İtalya'nın batısında Piemonte'de Torino ve çevresi Taurini halkı tarafından iskan edilmişti. Eski çağ yazarlarından Livy, Strabo ve Plini'ye göre Tauriniler Turin, İtalya'da Turin, belki şeyden hatırlayacaksınız, meşhur Turin kefeni vardır. İsa'nın kefeni diye göstermişlerdi insanlara. Evet, Turin yani Torinolular. Aslında Tur insanları. Galyalı, Liguryalı idiler bölge olarak. Ve başkentlerinin adı da Taurasya idi. Nerede? Piemonte bölgesinde, İtalya'da. Torino'nun adı dağ anlamına gelen Keltçe bir kelime olan Tao. Keltçe tırnak içerisine alıyorum. Tao'dan geldiği yönünde Hint-Avrupa teorisine uygun düşen görüşler yazılıp söylenmişse de sözcüğün açıkça ve tartışmasızca Türkçe olduğu da, yani Tao da, Türkçe'de yumuşak G yok, olduğu ortada. Latince adı olan Taurini aslında Turina idi. Ligurya'dan Alplere kadar olan bölgede Proto-İskitlerden gelen halkların varlığı Sabatia, Spezia, Savona, Savoia gibi bazı yer adlarıyla kanıtlandı. Po Vadisi Tursenlerin kontrolündeydi. Po Nehri'nin ve Padua kentinin adı kesinlikle Tursenlerden türemiştir. Romanya bölgesi ve Ferrara Turas'ın yeri ve aslında Tursen bölgesiydi. Proto-Sakalardan gelen Sabinler ise yine Proto-Türk olduğunu belirttiğim Pelaskların boyu idiler. Tursenler kanıtlarını Tarquinia, Frosinone, Sarsina, Sarzna, Trento, Bolzano, Bologna, Populonia, Ravenna gibi kent isimlerinde bıraktılar. Boyların ve kentlerin adları farklı konfederasyonların lehçelerinde söyleyiş değişikliklerine uğramış olsa da Tursuna ve Turkhuna, Etrüskçe Tarkna, alternatifinden Tursk, Türk kökenli, Latince Tuscus, Etruscus oldukları açıkça görülmektedir. Etrüsklerin ve İskitlerin ortak kökenlerine bağlanan mitlerinde kanıtlar buluyoruz. Etrüsklerde kehanet, sanatı ve ritüeller adı Tarquinius veya Tarkon veya Tarkis, Latincesi Targes, Targetis veya Tages, Tagetis adlandırmaları olan mitteki bir kişiyi hatırlatıyor. Zeus oğlu Targiatos. Her biçimde Tirsini adı bizi Türk adına götürmektedir.
Tarkinya topraklarında Batı ve Doğu Türkanlar birleşti ve Tuskanlardan Etrüsklerin adları ortaya çıktı. Milano'nun yakınında olması gereken antik Melpum kenti Tursenlerin dilinde Meldana'nın Tursenler Meldana demişler. Romalılarca yorumlanması sonucu Mediolanum olmuştur. Burada dikkatle bakalım, adı Milano kentinin en eski adı Medya. Bunu da herhalde bir yerden hatırlıyoruz. Medleri. Tursenler alfabetik yazıyı biliyorlardı. Türkiye'deki Tursenler ve Sardanalar, Lübnan'daki Tursenler ve Sidonyalıların İtalya'daki Turkanlar ile yaptıkları kültürel ve ticari alışverişten Fenike alfabesi ortaya çıkmıştır. Efendim, Fenike alfabesindeki işaretler, ideogramlar Köktürk anıtlarındakilere veya Asya'daki taş üzerindeki harflere çok benziyor. Acaba niye olabilir? Evet, Fenike alfabesi bir ticaret alfabesidir, üretilmiş bir alfabedir ve burada nasıl ortaya çıktığını da görmüş oluyoruz. İtalya'da M.Ö. 2. bin ile 1. bin arasındaki bazı yer adları Batı Türkanlardan inen Tarkna veya Turina boylarına, bazıları da Fersna, Sarsna ve Rasna boylarına aittir. Ravenna, Vensna, Volvoi, Kalbanas, Kalbas, Doğu Türkanlar ile ilgili yer adlarıdır. Evet, bu da İtalya haritası. Burada şunu Cumae kentini tekrar gösteriyorum. Evet, Kampanya bölgesi. Tursakalar, Turkanlar, Etrüsk denilen halklar İtalya'ya inerken diğer Turkan ve Saka boyları Ren Nehri boyunca Kuzey Denizi'ne yöneldiler. Turkas'ın varlığını Frizyalıların adında bulabiliriz. Belçika'nın kuzeyi gibi, eski Frizya, Belçika, Fransa arası gibi. Latince Frizi, Furzi, Turkas gibi görüyorsunuz dönüşüm nasıl geçirmiş. Burada doğrudan Friklerin de adını buluyoruz. Frikler Turan kökenlidirler. Aranıyor. Efendim, Frikler nereli? Trak, Kafkasyalı, en sonunda baskın görüş Hint-Avrupa kavmi. Hayır, Frikler Türk kökenlidirler. Kimmerlerin bastırmasıyla Türkiye'nin batısına ve Makedonyalıların Brigi olarak adlandırılan Adriyatik kıyısına göç etmişlerdir. Traklar da Frikler gibi Turan kökenlidirler. Jutland'ın kuzeybatısında eski Belçika halkı, Baltık Denizi tarafında da eski Prusyalılar, ve Polonyalıların adında söyleniş biçimlerini buluyoruz ki bunların hepsi Kelt, Türk boyları idi. Şimdi diyeceksiniz ki efendim, bu ne saçmalık, herkesi, bütün dünyayı Türk mü yaptınız? Hayır, bu çalışmayı yani böyle fikirler canlanabilir kafalarda, ama bu çalışmayı çok derinlemesine, yani çok ayrıntılı bir çalışma grubu bu. Yapan bizler de değiliz, hiç ilgimiz de yok açıkçası bu tür şeylere. Bunları Batılılar yaptılar ve onlar bunları açıkça söylüyorlar. Danimarka'dan gelen Turkanlar Skani, Skati, Sveti ve Gotları doğuya doğru iterek önce İskandinavya ve Norveç kıyılarından da İskoçya ve İrlanda'ya geçtiler. İrlanda ve İskoçya arasında Turkanlardan Pikt halkına krallar veren Fergus diyor ya İngilizler bugün, Fergus hanedanlığını buluyoruz. Fergus da buradan geliyor. Turkaus. Evet, Ferguson diye soyadları var İngiltere'de. İşte o da bu halklardan geliyor. Ptolemy İskoçya'da Teseliler olarak da adlandırılan Taeksali ya da Taezeli boylarını kaydeder. Açıkça Teselyalılar demek. Eski kaynaklar Veneti, yani Venetleri de Baltık kıyılarında ve Orta Avrupa'da kaydediyorlar. Venetlerin adı muhtemelen Rumen bölgesi Hunedoara adını onaylayan bu gördüğünüz dönüşümden geliyor. Bunu çok kafa karıştırıcı bir şey.
Okumak istemiyorum tek tek, çok sıkıcı, ama bu bir etimolojik çalışma. Unettas, Hunettas ve buradan dönüşümle Venetlerin adı Venettas, Venetlerin adı çıkmıştır deniyor. Polonya'daki Vistula Irmağı etrafında Sarmatlar, Venetler, Skiriler, Girs kabileleri yaşıyor. Orta Avrupa'ya göç eden Aslar, Sakaların Kimmerler içinde As oldukları söyleniyor. Sakalar içinde Rus Drozdov, Yuri sanıyorum, Yuri adı ön adı, Drozdov diyor. Onlar kendilerine As diyorlardı diye. Sakaların yerleştikleri ilk bölge Jutland ve M.Ö. 2. binde Skandinavya'ya geçiyorlar. Eski Litvanya dilinin de Türk dili olduğu anlaşılmıştır. Litvanya halkı Peçenek, Kıpçak, Yatviyak, Kimmerler, Gotlar ile ilişkilendirilmiş ve bunların hepsine de ortak ad olarak Kumanlar denmiştir. Latinlerin Boii dedikleri boylar, bu son. Latinlerin Boii dedikleri boylar. Bakın Latince, yani Boii nasıl bu o yani okunur? Bu açıkça boy diye okunur. Boylar Kuzey İtalya'da, Macaristan'da ve Bavyera'nın bazı bölgeleriyle Bohemia, Boyheim, Germence Boilerin yurdu demek ve çevresinde yaşıyorlar. İtalya'da Bologna, Fransa'da Boulogne-sur-Mer, Boulogne kenti. Arkeolojik veriler onların Etrüsklerle karıştığını göstermektedir. Onlarla beraber Senon boyları Etrüsklere en yakın olan boylardı. İtalya Volsini'de, özellikle Emilia bölgesi, Roma'nın başkenti Roma'nın içinde bulunduğu Emilia bölgesi, bu bölgeden bahsediyorum. Boni veya Boii olarak adlandırılırken Toskana ve Marche arasında Sena olarak adlandırıldılar. Yerleştikleri şehir de Siena oldu. İtalya'nın doğu kıyısındaki Senigallia kenti ve Fransa'daki Sen Nehri'ne onlar adlarını verdiler. Marche'de eski Picenum kenti, kentlerden birinin adı Ausculum, Ascoli Piceno, Tranto Nehri Vadisi'nde. Aus eski Latince ağız demek. Tekrar üzerine basarak söylüyorum, tekrar yazdım bilerek. Bu görülsün istedim. Evet, Avrupa'ya akıp da yerleşen boyların fonetik olarak farklılaşan bütün adlarıyla, ana daldan ayrılan bütün soy boy dallarıyla tek tek hepsini anlatmamız mümkün değil. Bu saatler, günler, yani yıl bile sürebilir. O yüzden bu şekilde uzun olabilecek bir özetle bitiriyorum. Ama bitirirken kendi duygularımı da buradan anlatmak istedim. Sonuç bölümü ekledim. Bu sonucu da sizinle paylaşayım. Ondan sonra bitiyor. Atatürk'ün sözü, bunu hiç unutmayalım. Ulusal benliğini bilmeyen uluslar başka uluslara yem olurlar. Biz kimliğimizi bilmek zorundayız. Kimliğimizi kavga etmeyeceğiz. Türküz ve Türk olmakla övüneceğiz. Ama Türklerin eskiden yaratmış oldukları büyük medeniyeti bilmiyoruz. Bundan bir haberiz. Bununla övünmeye hak kazanmamız için önce çok çalışmamız gerekiyor. Çok ama çok çalışmamız gerekiyor. Bu çalışmanın kökeni İtalya Bologna Üniversitesi'nce Proto-Saka ve Türk halklarının ve onların torunlarının Avrupa kıtasında bıraktıkları adlara etimoloji, toponim, hidronim dayalı bilimsel bir çalışmadır. Avrupa kıtasının eski yerleşimcileri olan Proto-Türk boylarının bıraktıkları dil ve diğer kültür kanıtlarını ortaya çıkarmak üzere en küçük yerleşim birimlerine kadar ilgili bilimlerce incelenmesi durumunda ortaya çıkacak veriler çok büyük ansiklopedik bilgilere dönüşecektir. Bu çalışmanın bize gösterdiği Türk tarihinin sadece Asya, Küçük Asya, Ön Asya ile sınırlandırılamayacağıdır. Cumhuriyetin yeni kurulduğu zamanda önerilen Türk tarihini dünyanın her yerinde aramaya dayalı görüşün geçerli bir görüş olduğu ortadadır.
Türk tarihini M.Ö. 200 tarihi ile Türkiye Türk tarihini de 1071 ile başlatmak, dünyada yapılan yeni araştırmalara ve ortaya çıkmaya da devam eden bulgulara aykırı, sığ, yanlış ve maksatlı bir çabadır. Türk bilimi ve Türkçe biliminin gelişmesi için Asya ve Avrupa eksenli başta olmak üzere diğer kıtalar ve bölgeleri de kapsayacak inceleme ve araştırmalar için devlet desteği mutlaka gereklidir. Bununla ilgili bilim dalları, üniversite ve enstitülere eklenmelidir. Eski Asya dilleri, Ön Asya dilleri, eski Mısır dili, eski Türkiye dilleri, Latince, Grekçe, Slav ve Batı dilleri birlikte çalışılmalıdır. Bunların yapılması ve Türk tarihinin de Orta Asya'ya hapsedilmeden çalışılması durumunda, ama Orta Asya'yı en önemli kök olarak görmeye devam etmek kaydıyla Ön Asya bölgesini de kök olarak görebiliriz. Hapsedilmeden çalışılması durumunda Proto-Türklerin yeryüzündeki uygarlıklara katkıları gün yüzüne çıkacaktır. Önümüzdeki yeniden yapılanma sürecinde umuyorum öğretim kurumlarımızın bugüne kadar devam etmiş bu yanlış ve maksatlı yönlendirilme ve yönelimden, tarih bilimini masal konumuna indirgeyen özgür, bilimsel ve uygar çalışma yapabilmek, yaratılış, nitelik ve yeteneğinden yoksun araştırma ve araştırmacılardan kurtulması, ulusal kimliğimizin köken derinliği, varlığı ve yaşaması için son derece önemlidir. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, Türk Halkları Konseyi ve Öntürk Akademisi'nin birlikte hazırladıkları, Maltepe Belediyesi'nin ve Yeditepe Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırladığımız Dünyaya Kültür Taşıyan Öntürkler Çalıştayı'nın 1. günü Sayın Sibel Zeren hocamızın sunumuyla sona erdi.